Real Madrid, Bayern Münih maç öncesinde Arbeloa, Vinicius Junior, Kompany ve Kim Mich'in açıklamaları. Almanlar Arda Güler'i hangi ünlü Alman futbolcuya benzetti? Real Madrid'den haberler, Şampiyonlar Ligi'nden haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, bugün maç günü dostlar. Real Madrid sahasında Bayern Münih, Alman devini ağırlayacak. Zorlu bir maç olacak ama Real Madrid'i biliyorsunuz. Ligde ne kadar kötü oynasa da Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi oynuyorlar. Yani kötü oldukları durumda bile iyi oynamayı beceriyorlar orada. Ben Manchester City karşısında fark yerler demiştim ama farklı yendiler Manchester City'yi. Bu sefer de Bayern Münih de herkes yener diyor ama bakalım Real Madrid Bayern Münih'i yenebilecek mi? Bugün Bernabéu arkadaşlar, hava gayet güzel gözüküyor. Stadyumun üstünde kapatmışlar. Bu gece Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması sezonun şu ana kadarki en çok izlenen maçı olmaya aday. Bu maçı canlı olarak 900 milyon kişinin izlemesi bekleniliyor. 900 milyon kişi gerçekten inanılmaz bir rakam. Biz de bu maçla alakalı maç öncesi yayın açacağız. Maçı birlikte izleyeceğiz ve maç sonu yayını yapacağız dostlar. Hepinizi şimdiden abone olduktan sonra bildirim zilini açmaya davet ediyorum. Lütfen bildirim zilinden tümünü açın. Videomuza da bir tane like atarsanız seviniriz. Real Madrid Dean Huijsen'a güveniyor ve doğru transferi yaptıklarına inanıyor. Ancak kulüp onun uyum sağlaması ve gelişmesi için zamana ihtiyacı olduğunu da biliyor demiş. AS gazetesinin haberi. Militao'a geldikten sonra bu sefer de zamana ihtiyacı var diyorlar. Burası Real Madrid abi. Arbeloa Bayern Münih maçında orta saha için Pitarch ve Bellingham arasında kararsız kalıyor. Kim oynatacağını bilemiyormuş arkadaşlar. AS gazetesinin haberi. Sizce ilk 11'de kim olmalı? Ben sizlere soruyorum. Şu an videonun süresini belirterek Pitarch veya Bellingham yazabilirsiniz. Siz kimi ilk 11'de görmek istersiniz? Son dakika, Álvaro Arbeloa'nın gelecek sezon Real Madrid teknik direktörü olarak kalma şansı artık büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi kampanyalarına bağlı. Bu kampanya Bayern Münih ile oynanacak maçla başlayacak. Mallorca karşısında alınan son yenilgi geleceği hakkında ciddi şüpheler uyandırdı. Ölüm kalım maçı Arbeloa'nın. Kazanamazsa gidiyor abi. Hatırlatma, yarın sarı kart görmeleri halinde Bayern'e karşı oynanacak rövanş maçını kaçıracak Real Madrid oyuncuları. Jude Bellingham kart yerse yok, Carreras yok, Huijsen yok, Mbappe yok, Tchouaméni yok ve Vinicius Junior yok. Kart yerlerse Allianz Arena'ya gidemiyorlar. Evet, Bild gazetesinin yaptığı muhtemel ilk 11'ler. Arda Güler'imizi yazmışlar abi. Vinicius, Mbappe, Pitarch, Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Carreras, Rüdiger, Militao, Trent ve Lunin kalede olacak dostlar. Arda'yı 10 numara bölgesine yazmışlar. Onlar bile biliyor 10 numara olduğunu. Harry Kane, Diaz, Gnabry, Olise, Pavlovic, Kimmich, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic ve Neuer kalede olacak. İlk 11'ler bu şekilde dostlar. Tekrar soruyorum, her gün soruyorum. Sizce maçın skoru ne olur, kim kazanır? Yorumlar kısmına yazın abi. Arbeloa'nın açıklaması, Bayern bu sezon Avrupa'da en istikrarlı takım oldu demiş. Vinicius Junior eğer Real Madrid'den ayrılırsa seçenekler olarak sadece Paris Saint-Germain ya da Premier Ligi değerlendirecek. ESPN gazetesinin haberi dostlar. Ayrılık haberleri de çıkmaya başladı valla. Doğru olan şeyler bunlar. Real Madrid bu akşam Bayern Münih'le oynayacağı maç öncesinde Santiago Bernabéu'nun çatısını kapattı arkadaşlar. Çok inanılmaz bir stadyum gerçekten ama içinde bir futbol oynanmıyor maalesef. Yani futbol izleyemiyoruz pek fazla. Garip garip entrikaların döndüğü bir sinema salonu gibi geliyor aslında bana burası. Yoksa dünyanın en güzel stadyumu, yani buraya gitmek isterdim. Kimi, Arbeloa, Kompany ve Vinicius Junior'un açıklamaları da var. Hep onları okuyacağız bundan sonra dostlar. Kimmich dikkatli olmalıyız. Real Madrid topu çalmayı ve hızlı kontratağa çıkmayı çok seviyor. Jude Bellingham henüz maçlarda ilk 11'de başlayacak durumda değil demiş. Bence de doğru söylüyorlar. Kompany, Real Madrid ile ilk kez karşılaşıyoruz. Yarın her şey önemli olacak. Buraya teknik direktör olarak ilk defa geliyorum. Ancak bu tarz maçlarda çok tecrübemiz var. Sonuç kısmen taktiklerle ama her şeyden önce oyuncuların bireysel kalitesi gibi küçük detaylarla belirlenecek demiş. Harry Kane mi? Yarını bekliyoruz. En son bilgilere sahip olduğumuzda karar vereceğiz. Maç için çok iyi bir kadromuz var. Her şeyden önce Harry Kane'in kadroda yer alması bizim için çok önemli demiş. Kimi? Vinicius Junior ile hesaplaşmam gereken bir durum mu var? Bu onunla benim aramda birebir mücadele değil, her şeyi takım olarak ve birlikte çözmek istiyoruz. Real Madrid'in kadrosunda çok kaliteli oyuncular olduğunu biliyoruz. Oyunculara saygı duyuyoruz ancak sahaya kendi güçlü yönlerimizi getirmemiz de önemli. 2 yıl önce Real Madrid'e karşı oynadığımız maç mı? İlk maçtan sonra bizim için daha fazlası olacağını düşünmüştüm. İkinci maçta Real açıkça daha iyi taraftı. Sonra
Ponzi inanılmaz bir golle bizi öne geçirdi. Sonra bir gol yedik ve kaybettik. Eve dönerken şöyle düşündük. Bizim için daha fazlası olabilirdi. Ama bu yıl sakat oyuncumuz yok ki burada oynadığımız maçlarda sık sık karşılaşılan bir durumdu. Şimdi herkesin oynayabilecek durumda olmasından dolayı çok mutluyuz demiş ama Harry Kane'in bir sakatlık durumu da var ama ilk 11 başlar. Bana göre Real Madrid ve Bayern Münih dünyanın en büyük iki kulübü. Bu yüzden her zaman çok özel bir maç oluyor demiş. Real Madrid'e karşı çeyrek final maçının özel bir maç olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bu maç için inanılmaz derecede heyecanlıyız. Çocukken bir keresinde buradaydım ve stadyuma baktım. O zamanlar maç bile yoktu. O zaman bile bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu görmüştüm. Her gün yaşayabileceğiniz bir şey değil. Bu gibi anlar için her gün antrenman yapıyorsunuz. Umarım yarın iyi bir performans sergileriz. Yani kendisi küçükken stadyumu ziyarete gitmiş, Real Madrid'in stadını. Kylian Mbappe her takıma yardımcı olabilecek bir oyuncu. Olağanüstü bireysel yeteneğe sahip, ayrıca Fransa'nın kaptanı. Evet, Kante'den kaptanlık bandı çalan adam. Bu sezon birçok maçın kaderini belirledi. Hatta yakın geçen maçlarda bile. O bir silah. Ona karşı birçok maç oynadım. Ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Vinicius Junior, bu maçlar bizim için faydalı çünkü her zamankinden daha odaklanmış durumdayız demiş. Şampiyonlar Ligi her zaman farklıdır. Arbeloa, sarı karttan dolayı cezalı duruma düşecek 6 oyuncu hakkında ve disiplini nasıl sağlayacağı hakkında. Buna gerek yok, cezalandırılma risklerinin farkındalar. Ancak yarınki maç çok önemli olacak. Takım adına kart çekmeleri gerekiyorsa bunu yapacaklarının farkındalar. Bununla birlikte oyuncuların kart taşıdığı birçok maç oynadık zaten. Ben bir taktikçi miyim yoksa bir teknik direktör mü? Kendimi sizin istediğiniz yere yerleştirmiyorum. Benim amacım takımı sahada karşılaşacakları durumları hazırlamak ve her oyuncunun en iyi performansını sergilemesini sağlamak. Her şeyi yapabilen bir antrenör olmalısınız demiş. Bayern mükemmel bir şekilde eğitilmiş bir takım ve kimlikleriyle oyun stilleri herkes tarafından açıkça görülebiliyor. Yüksek savunma azmiyle öne çıkıyorlar. Bu da tüm oyuncularını geriye çekilmeye ve son derece koordineli bir şekilde savunma yapmaya zorluyor. Ardından topa sahip olduklarında son derece yetenekli oyuncuları sayesinde kanatlarda fırsatlar yaratıyorlar. Bence çok çeşitli hücum seçeneklerine sahip komple bir takım. Ayrıca savunmada da son derece kararlılar. Kompany tüm övgüleri hak ediyor çünkü Bayern Münih'te harika bir iş çıkarıyor demiş. David Alaba hakkında şunları söylemiş Arbeloa. Alaba'nın kariyerine sahip bir oyuncuya sahip olmak büyük bir onur. Sadece Real Madrid'de değil Bayern Münih'te ve milli takımda da elde ettiği başarılar göz önüne alındığında bize çok yardımcı olan maçlar oynadı tüm oyuncular. Rolleri ne olursa olsun önemlidir. O bir futbolcunun sahip olması gereken tüm değerleri temsil ediyor demiş. Jude Bellingham geri mi döndü? Fark şu ki daha iyi bir takım olduk. Buna eminim. Bazı takım arkadaşlarından farklı niteliklere sahip. Sahadayken uyum sağlamamız gerekiyor. Futbolun özü bu. Oyuncular arasında güçlü ilişkiler kurmak. Ama Bellingham için takımda doğru yeri bulma zorunda olma da hoş bir sorun demiş. Oyuncular onları bekleyen ne tür bir maç olduğunun tamamen farkındalar. Onları herhangi bir konuda uyarmak zorunda değilim. Köklü bir geçmişe sahip bir takımla çeyrek final maçı oynuyoruz. Ve stadyumumuzdaki coşkulu taraftarların önünde mücadele edeceğiz. Sanırım hepimiz bunun farkındayız. Mallorca maçından sonra takım moraline ilişkin şunları söylemiş. Mağlubiyetten sonra soyunma odası diğer odalardaki gibidir. Belki de acı daha yoğundur. Çünkü yenilgiyi asla kabul etmeyen bir kulüp varsa o da Real Madrid'dir demiş. Mbappe ve takımın dengesi hakkında şunları söylüyor. Benim için önemli olan tek şey kendi görüşüm ve takımda Mbappe gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyım. Kendimi Real Madrid'e karşı oynayacak savunmacıların yerine koyuyorum. Maçı kazanmamayı düşünmüyoruz. Tüm senaryoların analiz edilmesi gerektiğini anlıyorum. Çünkü bizim için tek bir senaryo var. Bayern'i yenmek, istediğimiz ve inandığımız şey bu. Mbappe ve Bellingham'ın dönüşünden sonra takımın yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz diye soru geliyor. Mbappe'nin Brahim'den farklı yeteneklere sahip olduğu açık ve bu yüzden farklı bir oyun tarzıyla oynamamız gerekiyor. Ama bu gibi harika oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Mbappe buraya bu tarz maçlarda oynamak için geldi. Herkese güvenebilmemiz ve 10 ya da 11 oyuncusu eksik bir takıma sahip olmamamız büyük bir şans. Real Madrid her zaman büyük takımlara karşı mücadelede başarılı olmuştur. Bayern Münih olağanüstü bir sezon geçiriyor. Sahada bize ne kadar zorlu bir mücadele vereceklerinin farkındayız. Bayern Münih ile olan tarihimiz her zaman özeldir. Bernabeu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir başka muhteşem geceye tanık olacak. Vinicius Junior. El Clasico'da öfkem kötü bir andı ve herkesten özür diledim. Tüm maçlarda oynamayı seviyorum ve daha önce hiçbir maçtan ayrılmamıştım. Daha sonra sakinleştikten sonra bir hata yaptığınızı fark edebilirsiniz. Ben genç bir oyuncuyum ve her gün kendimi geliştirebileceğim yeni bir deneyim. Eder Militao'nun dönüşüne çok sevindim. O benim en yakın arkadaşlarımdan birisi.
O dünyanın en iyi defans oyuncusu ve bizimle olduğunda daha iyi performans sergiliyoruz. Tüm oyuncular geri döndüğünde daha güçlü oluyoruz ve şimdi Jude Bellingham, Militao ve Ceballos geri döndüler demiş. Irkçılık karmaşık bir konu ve çok sık oluyor. Umarım Yamal da bu mücadeleye devam eder. Paramız var ama yoksul siyahi insanlar bizden daha fazla zorluk çekiyor. İspanya, Almanya ve Portekiz'in ırkçı ülkeler olduğunu söylemiyorum. Ancak her ülkede ırkçılar var. Birlikte mücadele edersek diğer oyuncuların ve insanların bu tür şeylerden dolayı acı çekmeyi bırakmasını umuyoruz. Ya başta sen insanları kışkırtma ve ırkçılık yaptırma kendine. Muhabirin sorusu: Mbappe ile oynarken savunma yapmanın imkansız olduğunu söyleyenler sizi rahatsız ediyor mu? Elbette bu beni rahatsız ediyor ama insanlar istediklerini söylemek için oradalar. Koçu dinlemek zorundayız. Dışarıdan gelenler sizi etkilemez. Birbirimizi daha iyi hale getirebiliriz. Harry Kane oynamayabilir mi? Çok gol atıyor ama pozisyon değiştirebilen oyunculara sahip harika bir takımları var. Hangi oyuncu oynarsa oynasın maç son derece zorlu geçecek ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Şu anda kendimi mükemmel durumda hissediyorum. Bu sezon gol atamadığım ve taraftarların beni yuhaladığı zor zamanlar geçirdim. Ama bunların hepsi değerli bir deneyimdi. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Milli takımla seyahat etmek işleri biraz değiştiriyor. Çünkü her şey değişiyor. Kulüpte ve ayrıca evde bir fizyoterapistle antrenman yapıyorum. Böylece takımım için %100 hazır oluyorum. Arbeloa ile Ancelotti ile olduğu gibi özel bir ilişkim var. Benden ne istediğini her zaman açıkça belirtti. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Bu kadar uzun süre gol atamadan geçirdiğim bir dönem daha önce hiç yaşamadım sanırım. Bu zorlu süreçten ders aldım ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. En iyi oyuncular her zaman daha güçlü dönerler. Vinicius Junior Mbappe hakkında. İnsanlar birçok şey söylüyor. Mbappe bize yardım etmek için burada. Attığı gollerle bize güven veriyor. Yarın odaklanmamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak. Büyük oyuncular fark yaratacak ve Mbappe onlardan birisi demiş. Sözleşmemin yenilenmesi mi? Umarım uzun süre burada kalırım. Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ama tamamen içim rahat. Başkanın güvenine sahibim. Zamanı gelince sözleşmemi yenileyeceğim ve uzun süre burada kalacağım. Çünkü burası hayallerimin kulübü. İyi günler de var, kötü günlerde. Bazı günler daha odaklıyız, bazı günler daha az. Mallorca'da olan buydu. Ara tatilden yeni dönmüştük. Teknik direktörün dediği gibi tam olarak odaklanmazsanız maçları kazanamazsınız. Bayern maçı mı? Elbette. Oyuncular ve taraftarlar arasında ilişki her zaman maçların dinamiklerini değiştiriyor. Hem kendi sahamızda hem de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya geleceğiz. Güçlü bir takımla karşılaşacağız ancak bu tür maçlarda tecrübemiz var. İyi bir performans sergilemeyi umuyoruz demiş. Bild'e göre Real Madrid ve Bayern Münih'in muhtemel kadroları bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Arda Güler'e Kroos'un veliahtı demiş. Bild gazetesi, Alman gazetesi bunu yazıyor. Alman bir oyuncu, Almanların klas oyuncusu. Kroos'a benzetmişler Arda Güler'imizi. Evet, Kroos'un varisi demişler arkadaşlar. Yeni model Kroos demişler. Altta yazıyor Arda Güler, Kroos, Almanca bir şeyler yazıyor. Bunu çevirdik biz dün canlı yayında. Arda Güler'e yeni Kroos diyorlar dostlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Akşam maçı birlikte izleyeceğiz. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınıza kalp atacağım. Yorum yazmayı da unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.